Bu arada benim, bir saniye. Şimdi beni hemen uyardı Özgün. Katliamcılar burada diyor. Hayda o ne dedim falan. Şimdi yazıyor bana. Arkadaşlar, Masaka'nın kanalından yayınlanan Masaka, Yener Çevik, Anıl Piyancı, Kontra, Sansar Salvo, Velet, Monster, Gekko, Defkan, yani pek çoğunun analizini kanalda yaptık. Onların bir parçası varmış. Geçen hafta biliyorsunuz İstanbul Trip'in feat yaptığı diğer rapçilerle çok güzel parçasını incelemiştik. Bence çok iyi bir parçaydı. Okuma teknikleri olarak da farklılıklar içeren, özellikle Heja'nın ve Şehin Şah'ın okumalarında ilk defa onların seslerini duyduğum yorumlar duymuştum. Hatta Heja'yla da sohbet ettik bu konuda. Daha doğrusu konserine davet etti. Çok yakın zamanda Haydi konseri de Heja ve İstanbul Trip de olacak. Onların da konserlerine gideceğiz. Bu akşam biliyorsunuz Kamufle'ye gidiyoruz. Şimdi bakalım bu parçada neler var. Abi olay budur işte. Bir girsin bakalım. Sesimi duy. Anıl Piyancı başlıyor tahmin ediyorum. Şöyle bir açalım bakalım. Bir şeyler yazıyor mu? Kimler sıralaması yok burada. Artık ben de bildiğim kadarıyla yanlış yaparsam da affınıza sığınıyorum. Kafanı kaldırıp önüne. Seste bir ototune var zaten duyuyorsunuz. Kafanı kaldırıp önüne bak. Geçen haftaki parçaya da böyle bakmıştım. Hadi üzerinde gidiyor her şey. Sesimi duy. Ya zaten bu tarz böyle T-rap gibi müzik yapmak istiyorsanız bir melodik zincir var işin içinde giden. Yani hani mesela bunu gitarla yapıyor mu? Sesimi duy. Bir melodik yapı var altta giden ve okuyan kişiler bu T-rap'te bu melodik yapıya mutlaka giriyorlar. Aslında bir nevi hani notasının yazılıp notayla yazılabilecek hale geliyor rap. T-rap'e böyle diyeyim ben ya. Güzel açıklama oldu. Vay hoşuma gitti. Notayla yazılabilen rap diyebilirim ben size açık açık. Kovala kovala gözüme çarp çevirdim. Kovala kovala gözüme çarp. Sofa gibi gidiyor. Her gün ben önüme çar. Çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryo zayıf. Senaryo zayıf. Fa mi fa. Bildiğiniz bir nota var ya. Nota var yani. Autotune'da da onlar iyice keskinleştirilmiş. Bana da bir yanda bakarsın. Ne geliyorsa sakin kal. Fa. Üzerime akıyordu bariz kan. Yine de benimle bir mazim var. Ya iş gittikçe artık bir dönemin hip hop'ından çıkıp gittikçe daha rapçilerin şarkı söylediği, yarı şarkı söylediği hale dönüşmeye başladı. Bunun farkındasınızdır ve acayip tutuyor artık bu. Ya sadece daba okuyan rapçiden çıktı. Melodiyi takip eden rapçiye dönüştü. Yani müzikal beceri biraz daha fazla gerektirmeye başladı. Tarih yaz, istersen eline. Ve bence hip hop'a ve inanılmaz renk katıyor bu. Kalemi alıp yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yak. Sansar Salvo geliyor şimdi bakalım. Buradan girin. Daha önce analizini yapmıştık. Hafif kirli bir renk demiştim okurken. Meşale ucunda ateşi yak. Aklımı parçalara yat. Çocukça konuşmayı bırak. Bakın bunda da başka efektler kullanılmış. Aynı zamanda sese galiba üçlü beşli birinden birkaç tane daha hani harmoni yaratsın diye ses eklenmiş. Bunları genelde zaten hani pluginlerle veya işte programlarla yapıyorsun. Konuşmayı bırak. Yalan duracak yine zaman. Beşli gibi. Yalan duracak gibi zaman. O da fa diyeze karara doğru söylüyor. Anladım aklımı tamam. Haramla mı başladı talan? Zamanla akıllanan adam. Oyunları geç bize katıl. Değil mi? Arkada bir beşli gibi bir şey yok. Bir tane daha ses geliyor. Duyun, dinleyin. Akan yakalanmalı para. Bakamaz mı ki bakar? Meslek gibi. İçine sesler gizlenmiş vokal. Çakal kaçamaz bu da tamam. İşim düşüyor yine iyi. Geçiyor yine kinim. Zaten Sansar Salvo genelde aynı nota üzerinde giderek söylemiş. Anıl Piyancı'dan farklı olarak. Hep tek sesle gidiyor. Daha fazla hani ne diyeyim zaten ben kendi stilinden de kaynaklı daha fazla söz üzerine gidiyor çünkü. Seçim geliyor yine beynimin üstüne değil. Beynimin üstüne böyle bir bariton renk. Yine eğleni değil beğeni seçin hadi. Ben donadan bir rapçiyim ve ben eski değilim ve de yeni de değilim. Hiç yerinde değilim ve de sonunda değilim. Şimdi sizden destek istiyorum arkadaşlar. Okuyan kişiyi ben bilmiyorum. O nedenle hani acaba kim diye gidebiliriz. Bana bir chatten yazarsanız
Kadro cidden sağlam demiş herkes. Acaba 3. sıralayı keşke yazan var mı ya? Hah, süper. Sansar Salvo. Velet. Evet, onu da çok istiyorlardı benden. Süper. Şimdi yakaladım. Tam bir bariton renk. Umarım sigara içmiyordur. Umarım içmiyordur. Çünkü seste o koyuluk var. Fafavala. Sürekli fala. Gene aynı müzikal zenginlik devam. Gecelerimi Rodi biliyor. Yine biri beni deniyor. Türkçe rap dinle, yeni biri geliyor. This is the paper, this is the... Evet arkadaşlar, teknik güzel. Ses tamamen doğru yerde. Velet de teknik olarak tamamen uzun saatler canlı performans yapabilecek net bir renk, net bir bariton renk. Bu çok belli ediyor kendini. Ben her zaman diyorum arkadaşlar, tenor sesler uzun performanslarına daha hasar görür ve yorulur. Daha çabuk kısılır. Özellikle bas ve bariton renkler daha uzun saatler performans yapacak yapıya sahipler. Velet de öyle. İngilizce rapinizin amına koyayım. Londra dedik ama vatanıma ses ver. Yeraltı yerim hadi bana da bir yol ver. Kapılar kapandı suratıma aynı kapına. Bildiğin müzik bu ya. Notasını yazarsın. Kapılar kapandı suratıma aynı. Kapılar kapandı suratıma. Kapının anahtarı da. Si do la la la. İş başka seviyeye geçti gençler. İpin ucunu kaçırdılar. Ne anlamda kaçırdılar? Seviyeyi öyle bir yere koymaya başladılar ki hani hip hop daha önce şöyle bir şey vardı ya, ya ne var abi, sözleri söylüyorsun, okuyorsun işte, herkes okur. Şu artık melodi de yazmaya geldi. Ya okuyan kişi artık melodiyi de yapmak zorunda. İş bir level daha yukarıda. Süper, şimdi yorumlar da geliyor arkadaşlar bana buradan. Velet'le ilgili olarak söylemişim küçük şeyler. Daha önce hani sigara içmeyeceğim falan. Tişört falan esprisi yapmışım. Teknik tamamen güzel. Ve Masaka geliyor. Daha önce 12 dakika analizini yapıp Masaka analizi benim yaptığım en zor rap analizlerinden biri. Pek çok arkadaş yazmış, korktum da yapamadım falan. Yani böyle bir bakış açısıyla zaten yaklaşmadım, biliyorsunuz. Yani önce benim kötü bir şeyler veya böyle hakaret etmem lazım ki korkayım ondan sonra. Öyle bir şey yok. Sadece anlamaya çalıştığım şeyler vardı. Ses rengini özellikle mi böyle yapıyor, yoksa gerçekten ses rengi bu mu? Bunu anlamaya çalışmıştım ve onun altına siz defalarca yorumlar yazıp, hatta Masaka'nın daha pek çok bana kaydını gönderdiniz canlı. Ve ondan sonra anladığımız gibi zaten ses bas bariton veya bas karakterli bir renk. Sadece sesi burada daha da kirleterek, ya buna benzer bir renk de kullanarak, içine katarak söylüyor. Abi Masaka Monsa yırtıcı atayım hesapta. Görüyorsunuz, zaman zaman parlayıp zaman zaman kirletiyor. Yokken patladı parti, götünüz varsa. Ve canlı performanslarda gördüm ki bu kadar kirletmeyince daha koyu bir renkte de söyleyebiliyor. Yani pozisyonda söyleyebiliyor, doğru pozisyonda. Gel bizi durdur, iki seçenek var, kan ya da sudur. Yeraltı yandı, olaylar budur. Sokak elimde, rapçi sen budur. Para yatırdım zara, 1-5-5. Of. Parça güzel olmuş ama ya. Bu da çok güzel, çok enerjik, çok yukarıda. Şu malımız baba. Burada sokaklar kara, kar var yağınca kapanır yara. Türkçe rap bak sıkıştı dara. Kararla ilgisi yok. Yani bu tam eski stil rap. Yani melodik yapının dışına çıkıyor. Masaka'nın okumaları genelde konuşmaya yakın. Acımak yok, hepsini tara. Kurtmak kızına vur. Şimdi Yener Çevik geldi. Bakalım biraz izleyelim neler var. Seni tara. Kurtmak kızına vururum bacak. Görüyorsunuz, epey kirli bir renkle okuyor. Yani ben genelde bu kadar kirli okumaları tavsiye etmediğimi hep söylüyorum. Çünkü zamanla sesi yoracağı kesin. Hepsini tara. Kurtmak kızına vururum bacak kızını kozal. Ama bu pes renklere inişteki işte doğru, yani doğrudan kastım ama gene yorucu şeyler var ama bir anda keskinleşip ön pozisyon oturması müthiş güzel ya. Çok iyi örnekler abi. Süper. Acayip. Acayip. Yani hakikaten eski stilin tamamen dışına çıkan işler olduğunu düşünüyorum. Benim yıllar önceden dinlediğim hip hop kültürünün, okuma tarzlarının son derece yaratıcı okumalarla değiştiğini görüyorum. Yani hani zaten
Yıllardır bu işi yapan kişilerden biri Yener Çevik. Biz de kanalda analizini yaparken hep altta gelen yorumları okuyorum. Sizin sayenizde ben de rapçileri daha fazla tanıyorum bu sayede. Yani yaptığım analizler tamamen önce yüzeysel oluyor ama zamanla daha fazla bilgi sizden geliyor. Bu işte hakikaten ustalar bir araya gelmiş. Çok yaratıcı. Gene ton içinde hani. Bir de gitarla bile çalınır yani. Hatta çalınır. Ya çok eğlenceli ya. Yani şeyin de mesela buna bu yapılan işe çok rahat bir akustik versiyon yapabiliriz. Çok rahat uyabilecek şeyler var içinde. Yener Çevik sokak kapısı yerine silozan. Sokak gece bozan gibi de kaynar. Toplar tüm bozuklara gidip blokta. Bayağı kirli okumuş ama. Bunu söyleyeyim. Yani bu kirli okuma sesi yorucu. Oynar. Aralar sokmadan önce valla gözünü boyar. Burada çocuklar hep tırnak yiyerek doğuyor. Oldukça kirli okuma ama hani parçanın yapısına uymuş mu? %100 tabii ki. Ama normalde bayağı bu kirletmeyle ses yorulur. Uzun süre gidemezsiniz bu şekilde. Defkan olduğunu düşünüyorum çünkü daha önce analizini yapmıştım. Evet bakalım. Asaka, Yener Çevik, Defkan, sonra Monsta 361 gelecek bakalım. Daha önce Defkan'la ilgili söylemiştim zaten teknik olarak çok doğru kullandığını, güzel bariton renk olduğunu. Serham City Game Ova soran olursa Def Tank gibi değil ona. Moruk bildiğin gibi değil bura. Bize kimse ıslık çalamaz, hırs yapamaz, Fadiyes hep kararda gidiyor. Hızlanamaz, solla kafanı def sıkar ıskalamaz. Sevenim çok kıskanamaz, zegoları bir kenara bırak yoksa kralım oyununu dega oyununu bozarım. Acayip. City Berlin benzin dökerim ateşe yansın yeryüzüne fark eder moruk bizi iyi. Abi durdunuz böyle yaza doğru çıkardınız hepiniz inanılmaz ya. Def kanmasa kar hesap sorar hesap keser. Burası şimdi Monsta 361 doğru okuyalım. Monsta 361 geliyor. Terk et gözlerden hep İlk defa dinliyorum. Dilinde şarkı ve söylemiştim geleceğiz elbet. Fokusta biz kekleri terlet evet. Bir bariton renk daha. Burası gurbet göbet şuna cennet. Bir önce dinlediğimiz yani bundan önce dinlediğimiz parçada geçen hafta yayınlanan İstanbul Trip'te genelde evet böyle ses seçimlerinde bir bas bariton renk vardı ama genelde tenora yakın hep okuyucular vardı. Burada hep bariton renkler üzerinde kurulmuş. Daha orta tonlar. Parça nasıl bir hava veriyor bilmiyorum ama hani agresif bir hava veriyor. Hakikaten agresifliği yansıtıyor. Ve sokakta dert etme nasıl bir dehşet ne yap ne tüp pisliği defet. Sen hiçbir zaman sen değildin. Bugün de hiçbir... Bol egzajere, abartı, kirleterek okumalar var ama genel olarak okuyucunun yani Monster'ın okuyuşunun tekniğinin istediği zaman son derece doğru olabildiğini görüyoruz. Bok değilsin her fırsatta direkt eğdin nefsine karşı boyun eğdin. Ya bu ittirmeler sürekli ittirmeler. Yani, değildin. Bunlar sesi zaten yoracağı kesin ileriki zamanda. Ama bu bir stüdyo okuması sonuçta. Canlı performansta da hep kısa bölümler okudukları için ya koca bir parçayı bu şekilde okumak çok güç. Tura olur bura vurup vurantin ölüm tura boğazını. Çoğunlukla zaten doğru yere yerleşiyor ses. Boğaz seni bir bardak suda. Ve kontra geliyor. Evet duyduğumuz ilk tenorla karşılaştık. Daha önce analizini yapmıştık. Ya gerçekten hani ben Türkiye'de teknik kullanan rapçiler arasında seslerini uzun süre kullanabilen mesela tenor olarak kontra ya baya bence ön sıralarda. Evet çok rapçi var tenor ve seslerini çok beğendiğimiz burada hani teknik olarak övdüğüm çok kişi var ama kontra tenor renklerde hani nasıl diyeyim bence en iyilerden biri Ceza Türkiye'de. Bir tenor olarak rap söyleyen ve uzun saatler kalabilecek becerisi olan kontrada hemen arkasından geldiğini düşünebilirim. Gerçekten müthiş doğru bir yerde bakın. Boğar seni bir bardak suda. Gene ototune var. Hadi eskalar. Hafif buruna yakın ama. Duyamıyorum seni hey man. Benden biri aşağı. Ama o öndeki o şu ön bölgeye oturtmak sesi yani şimdi sesin kullanıldığı farklı yerler var.
İşte sesi boğazda tutmak. Çok basit anlatayım. Boğazı tutmak. Ağız içinde, dişler bölgesinde tınlatarak. Aa, biz buna dişlerde tınlatma diyoruz. Aa, bu içeride boğaz bölgesindeki tınlatma diyoruz. Yurt dışında farklı yerlerde, mesela Kore'de arkada, boyun arkasında tutma diye bir şey daha gördüm. Onu zaten bu hafta izleyeceksiniz. Gireceğim videolarını. Şimdi kontranın girdiği yer ise tam bu ön bölgedeki şu mask dediğimiz şu bölgeye oturuyor. Hafif burun arkası ve burası. Bu nedenle ses çok etli duyuluyor bakın. Amcık sulanma bana sana koymam sen o Teknik tamamen doğru. itten düşüşler bile Ototune fa yapılmış. Burada bitiyor mu? Bir tane daha var değil mi? Kim var? Onu bekleyelim, onu da izleyelim. Hani beat ver beni besleyin onu Gekko G. Şimdi Gekko G. Bunu rap game benim ekmeğim yeteneğimi Bariton veya yüksek bariton olanında olduğu biri çok dize zorladığı zaman ses boğazına doğru gidiyor. yazık etmeyin. Yollayın dumanı çek bak girsin kanına track yeri. Biraz kirli ve hışırtılı bir renk. Umarım gene sigara içmiyordur. Tüm kiloları tek yine geldim yine gek. Uyudum comeback besteyle gelsin paralar desteğiyle yine coştur bir desteğiyle. Ettim değil mi? Biraz hışırtılı olduğu kesin sesinin ama yani evet yüksek bariton aralıklarında söylediği belli. Yani bariton yüksek bariton bu aralıklarda. Gireceğim esne uçlandım. Ama mesela bu okuma da sesi ileriki zamanlarda yorucu etkiye sahip olabilir. Biraz daha keskin bir yerler. Canı sezmeyin, iki laf kaldı kesmeyin. Ama belki hani parçanın yapısına uygun hepsi aynı o havayı vermek için daha da egzajere abart, zaten baştan sona bütün okuyan rapçiler bunu vermek için uğraşmış. Büyük benim o bestem. Ya ne denir arkadaş, mükemmel ya. Buna devam edin ya bu işlere. Bu işi başka bir keyfe dönüştürdü. Yani bu kadar iyi okuyucunun bir arada bulunması hakikaten böyle nimet gibi şeyler bunlar. Müthiş. Müthiş güzel olmuş gerçekten. 2 haftadır rap'e doyduk, inanılmaz güzel. Peki.